Eğer oyunu kazanmak istiyorsan o oyunu oynama. Bu sözler tarihin döngülerini ve küresel güç dengelerini bir satranç ustası gibi analiz eden tahmini tarih kavramının mimarı Profesör Doktor Joan Chvauchy'ne ait. Oyun teorisi sizi şaşırtacak ve bazı şeyleri daha iyi anlamanızı sağlayacak. Truman Show isimli o filmi hiç duydunuz mu? 1996'da çekilmeye başlanıp 1998'de vizyona giren bu film bizlerin yaşamını anlatıyor. Truman'ın o stüdyo kapısından çıkıp gerçek dünyaya adım atması, videonun başında bahsettiğim oyunu oynamama kuralıyla çok benzer. Truman 30 yıl boyunca kusursuz bir simülasyonun içinde her anı birilerine bir şey satmak için kurgulanmış bir hapishanede yaşadı. Tıpkı bugün bizim algoritmalarla yönetilen beyinlerimiz, kredi borçlarıyla bağlandığımız işlerimiz ve aslında ihtiyacımız olmayan şeyleri tüketerek satın aldığımız o sahte mutlulukları anlatıyor. Bugün bu videoda Truman Show filmi üzerinden oyun teorisini ve içinde hapsolduğumuz bu modern stüdyodan kaçış biletini konuşacağız. Truman dünyanın en büyük film stüdyosunun içinde doğmuş, büyümüş ve hayatının her saniyesi 5000 gizli kamera ile tüm dünyaya canlı izletilen tek kişidir. Onun yaşamış olduğu kasaba olan Sea Haven aslında dev bir kubbenin altına inşa edilen sahte bir cennettir. Truman'ın annesi, babası, iş arkadaşları, hatta eşi bile maaşlı bir aktördür. Hayatındaki her olay, her diyalog aslında onu o oyunun içerisinde tutmak için yazılmış birer senaryodan ibarettir. Tıpkı oyalanma tuzağı videomda anlattığım gibi herkesin rol yaptığı bu dünyada Truman aslında tek gerçek kişidir. Bu kısım çok önemli, çok dikkatli dinlemenizi istiyorum ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Videolarımın daha çok kişiye ulaşması, bu bilgileri daha çok insana ulaştırabilmem adına videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Korku ile terbiye etmek. Bu taktik bizlerin de hayatlarına müdahale edebilmeleri için kullandıkları en büyük kurallardan biri. Tıpkı Truman'a da yaptıkları gibi ona da çocukluğunda sahte bir travma hediye etmişlerdi. Truman'ı böyle bir korku yaratarak babasının o çocukken denizde boğulma travması yaratarak onu o odaya hapsetti. Profesör John'un da bahsettiği oyunu oynamama kuralı sistem tarafından kodlanmış korkularımızı yenmekle başlar. Filmdeki en rahatsız edici sahnelerden bir tanesi Truman'ın eşiyle olan tartışmalarında eşinin bir ürünü kameraya doğru göstermesi. Truman'ın tüm hayatı izleyicilere bir şey satmak üzerine kuruludur ve bir vitrinden ibarettir. Bugün ilişkilerde gördüğümüz en çarpıcı örneklerden bir tanesi de bu. Sürekli videolarımda konuştuğum insanların o mutlu aile, fit görüntüler, yüksek başarılar, elde ettikleri görüntüleri bize sergilerken aslında arkasında koca bir pazar ve bir şeyleri satma ihtiyacı yatar. Truman için dönüm noktası öldüğünü sandığı babasının sokakta bir figüran olarak görmesiyle başlar. Ve ardından gökyüzündeki dekor düşünce Truman gerçeği sorgulamaya başlar. İşte Truman için artık oyun bitmiştir. Bu noktada sizin de sistemi sorguladığınız, size dayatılan şeylere karşı tereddütle yaklaştığınız dönüm noktanız hangisiydi? Truman da tam o noktadan sonra sistemin parçası olan bir figüran olmaktan çıkıp sistemi çözmeye çalışan bir stratejist olmaya karar verir. Truman teknenin burnu sahte ufuk çizgisini delip geçtiğinde sadece bir dekorun sonuna gelmedi. Aslında John'un bahsettiği o büyük oyunun dışına çıktı. Oyun teorisinde mantık basittir. Oyuncular, yani bizler, oyunun kuralları dahilinde en iyi hamleyi yapmaya çalışırız. Truman da tam 30 yıl boyunca sistemin kurallarını en iyi şekilde oynamayı başardı. İşine gitti, evlendi, sigortasını yatırdı. Ne zaman ben artık bu masada yokum dedi, yönetmen Christoph'un gücü elinden kayıp gitti. Çünkü unutmayın, bir sistem içerisindeki oyuncuların oyuna devam etmesiyle hayatta kalır. Peki bizler hayatımızdaki o çıkış kapısını nasıl bulacağız? Truman o sistemin içerisinden denizde boğulma korkusunu aşarak çıktı. Bizim denizimiz ise toplumun bize dayattığı tüketirsem değerliyim algısı, ilişkilerde sürekli onaylanma ihtiyacı, sahte başarılar, sahte mutluluklar, kendimizi bir kenara bırakıp toplumda kendimizi kabul ettirmek için giydiğimiz o maskeleri üzerimizden attığımızda başlayacak. Sahte korkularımızın üzerine gitmezsek o sistemin içerisinde bir piyon, bir figüran olarak kalmaya devam edeceğiz.
Truman'ın 30 yıl boyunca kaldığı o stüdyodan çıktığı zaman hiçbir şey yoktu. Ne parası, ne kariyeri, ne ilişkileri. Bir tek şey vardı. Kendisi, tüketim köleliği olarak adlandırdığı o felsefesinde olduğu gibi sahip olduğunu sandığımız eşyalar mı bize, yoksa biz mi o eşyalara sahibiz? Bu noktada biraz durup düşünmenizi istiyorum. Şu an sahip olduğunuz şeyler elinizden gitse, geriye sadece siz kalsanız ne olur? Bütün hayatınızı o şeyleri almak için, belki de hiç ihtiyacınız olmayan o şeyleri almak için harcıyorsunuz ya. Buradan ne sonucu çıkartabiliriz? Truman Show'un sonunda yönetmen Christoph, Truman'a dışarıdaki dünya buradaki kadar sahte der. Belki haklıdır. Ama önemli olan dışarıdaki hayatın sahteliği değil, sizin ne kadar gerçek olduğunuz. Eğer siz de hayatınızın senaryosunun başkaları tarafından yazıldığını hissediyorsanız, sizin de denize açılma vaktiniz gelmiş demektir. Çünkü oyunu sadece oynamayı reddedenler kazanır. Size oyun teorisini biraz daha açmak istiyorum ve bir şeylerin daha yerine oturmasını istiyorum. Dr. Sean Tveit'in oyun teorisini aynı satranç tahtasına benzetir. Dünyadaki her aktör, devletler, şirketler, hatta aile üyeleriniz, eşiniz bu teoriye göre birer aktördür ve herkes kendi çıkarlarını maksimum seviyeye getirmek için uğraşır. Eğer bir sistem, örneğin bir eğitim sistemi veya sosyal medya size bir şey sunuyorsa, bu sizin iyiliğiniz için değil, sistemin o oyundan alacağı verimi arttırmak içindir. Bu sözü duymuşsunuzdur. Bir uygulama bedavaysa siz değil, uygulama sizi kullanıyordur. Ve bence ilerleyen zamanlarda çok fazla bedava uygulama görmeye başlayacağız. Şu an kullandığımız yapay zekaların ücretsiz olması ve sürekli kendini yenilemesi, ücretsiz konuşma, mesajlaşma, görüntülü konuşma uygulamaları hepsi aslında sizin teknolojinin birer parçası olmanız için değil, sizi sistemin içerisine daha fazla dahil etmek, sistemi beslemek için. Bir diğer analiz, şunu hiç unutmayın. Oyunda biri kazanıyorsa diğeri muhakkak kaybeder. Yine Truman Show filmine gelecek olursak, yönetmen Christoph reytinglerle kazanırken Truman ise kaybediyordu. Günümüzde de modern ekonomide şirketlerin sistemi kazanması için gençlerin borçlanması gerekir. Bu noktada çok güzel bir akıl yürütme yapabiliriz sizlerle birlikte. Herkes mutsuz, değil mi? Herkes mutsuz. Ben çok mutluyum ve hayatımdan tamamen tatminim diyen kişi sayısı gerçekten çok az veya o insanlar da gerçekten çok olgun ve bu sistemi görmüş, belki de maneviyatı çok yüksek olan insanlardır. Peki bu noktada bana şunu sorabilirsiniz. Herkes mutsuzken neden hayatını değiştirmiyor? Ben de size şunu söyleyebilirim. İnsanlar mutsuz olsalar bile mevcut kötü düzene maaşlı kölelik, sahte ilişkiler devam ederler. Çünkü düzeni bozmanın maliyeti o anki mutsuzluğun maliyetinden daha yüksek olarak görünür. Çok mantıklı değil mi? Yani düşünün, mutsuzsunuz, birçok insan çok mutsuz ama kendini, çevresini, düzenini, işini değiştirmek istemiyor. O mutsuzluğun içerisinde kalmayı tercih ediyor. Çünkü onun mantığına göre değiştirmenin maliyeti ona çok daha pahalıya mal olacaktır. Mesela Truman o stüdyoda, o sahte cennetin içerisinde kalsaydı güvenli bir ortamı olacaktı. İşi devam edecekti, sigortası yatacaktı, eşi ve ilişkileri devam edecekti. Ama o ne yaptı? O kendini seçti. Kapıyı açtı, çıktı ve dengeyi bozarak oyunu oynamayı reddetti. Evet, videonun sonuna gelirken yine sürekli tekrarladığım, oyunu kazanmak istiyorsan oyunu oynama cümlesinin detaylarına. Bizim şu an rakiplerimiz kimler? Aslında birbirimiz değiliz, çünkü biz hepimiz aynı yerdeyiz. Gerçekten de öyle. Hepimiz aynı yerdeyiz halklar olarak. Rakiplerimiz şirketler, sistem, algoritmalar. Bugün bu modern dünyada kuralları koyanlar işte onlar. Biz onların kurallarıyla bu oyunun içerisinde oynayarak asla kazanamayacağız. Masadan kalkmak, yani sistemin bize dayattığı o müthiş hayatları reddetmek, bolca tüketmek, borçlanmayı, onaylanmayı reddederek kendi oyun alanımızı yaratmalıyız. Kısacası sistem seni, beni, onu bir piyon olarak kullanıyor ve sen bu sistemin içerisinde onların koyduğu kurallarla en iyi hamleni yapsan bile kazanamayacaksın. Yapacağın en iyi hamle piyon olmayı reddedip o tahtanın dışına çıkmak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.